Evet efendim, 8'de sağlık izleyicileri, şu anda konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, Hoş geldiniz bulduk. hocam. Hoş bulduk. Bugün sizlerle yine estetikle ilgili çok önemli bir konudan bahsedeceğiz, diş estetiği. Evet hocam, estetik diş tedavileri dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Bu konuyla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Estetik diş tedavileri olarak belli ana birkaç tedavimiz var. Belli kullandığımız bazı materyaller var bir ayrı. Bir de uyguladığımız yöntemler var. Onlar ayrı aslında. Ben daha çok bugün biraz kullandığımız materyallerden bahsetmek istiyorum. Bunlar neler? Bonding olarak bilinen estetik diş dolguları. Aslında onlar dolgu materyalidir. Onun dışında laminalar, porselen ya da IMEX laminalar var. IMEX yine kronlar var ve zirkonyum kronlar var. Bunlar arasında estetik dişler oluştururken bunlar arasında gidip geliyoruz. Yani bu dörtlü malzemeler üzerinde çalışıyoruz. Peki bunlar kişiye özel mi oluyor hocam? Kesinlikle kişiye özel. Yani tedavi süreci nedir? Hasta şimdi kliniğe geldiğinde beklentisine bakıyoruz, yaşam tarzına bakıyoruz, alışkanlıklarına bakıyoruz ve diş tedavileriyle ilgili istediklerini, taleplerine bakıyoruz. Şimdi şeylerde bu bonding dediğimiz estetik dolgularda artık biliyorsunuz yani tek seansta hafif düzeltmelerle hastamız gidiyor. Arzu ettiği küçük dokunuşlarla diş estetiğine kavuşuyor. Yani bunun için çok komplike olmayan hafif minik çatlaklar, kırıklar, form düzeltme, yani dişin formunu düzeltmek için uygulayabileceğimiz işlemler. Ama bunların polisajı yani zamanla renklenmesi, sonuçta bir dolgu materyali olduğu için zamanla renklenmeye de meyilli hale geliyor. Çok iyi polisaj yapılması gerekiyor ve tabii orada gene hastanın alışkanlıkları devreye giriyor. Eğer daha kalıcı renk istiyorsak ve dişler üzerinde çok aşındırma yapmak istemiyorsak ve hastamızın da diş yapısı buna uygunsa, yani çok yoğun diş sıkma rahatsızlığı yoksa laminaları tercih ediyoruz. Bu özellikle son yıllarda laminalar hastaların çok arzu ettiği ve talep ettiği bir... Daha doğal duruyor sanırım. Evet, daha doğal. Diş etiyle uyumu daha iyi ve diş yüzeyinde çok hafif, ön yüzeyde hafif aşındırma yapılıyor ya da bazen artık aşındırma bile yapmayabiliyoruz. Yani aralıklı dişlerin düzeltilmesinde, hafif rotasyonların olduğunda ya da bir bütün olarak hani gülüş estetiği planlarken bir bütün olarak gülme hattımız boyunca uygulayabiliyoruz dişlere. Burada laminaların avantajı hem diş etiyle uyumu çok iyi olduğu için doğal estetiğe yakın, ışık geçirgenliği de yüksek materyalin. Yine kendi dişimizin de belli bir ışık geçirgenliği var. Ona çok yakın bir estetiğe sahip oluyoruz. Bu güzel. Bir de diş minesinde çok fazla işlem uygulamıyoruz. Yani dişin bütünlüğünü çok fazla bozmuyoruz. Dişin kesilmesi gibi bir şey söylüyorsunuz değil mi? Evet, evet. Dişin ön yüzeylerinde hafif kesim yapılabiliyor. Ya da bazı dişlerde hiç kesim yapmadan da onu Boyutunda da mı aynı şekilde? Boyutunda da dişimiz eğer küçük formdaysa hiç boyuna dokunmuyoruz bile. Ama şimdi bu malzemenin yerleşeceği bir alana ihtiyacımız var. Dişlerimizi kapattığımızda, ısırdığımızda eğer bu alan yetersiz ise hafif bir boydan minik bir aşındırma yapabiliyoruz. Çünkü bazen yanlış planlanan ya da iyi planlama yapılmadığı zaman da bu materyallerin kırılma riski var. Ağızda belirli süre kalabilmelerini arzu ediyoruz. Yani estetik tamam, bir de konfor, kullanım kolaylığının olmasını istiyoruz. Diğer malzememiz yani laminalar en çok kullanılanlar. Diğer IMEX kronlarımız var. Bu da aslında laminaların materyalleriyle birebir neredeyse aynı. Fakat bu kronlar dişi çepeçevre saran kronlar. Yani lamina yapılamayacaksa, dişte kırıklar varsa... Daha hasarlı bir dişse. Evet, daha dolgular var, geniş dolgular var, daha hasarlı bir diş. Ön dişlerde yine IMEX kronları tercih ediyoruz. Yine çok doğal.
Yani inanılmaz güzel, hiç fark edilmiyor neredeyse. Ve yine diş eti uyumları çok iyi. Onun dışında... Peki sizde hocam hastanın istediği diş mi yoksa sizin önerdiğiniz mi? Ben ne zaman sadece hastanın istediği dişi yaparsam o zaman çuvallıyoruz her zaman. Evet, değil mi? Çünkü burada şöyle bir şey var. Yani ortak karar verebilmemiz gerekiyor. Kendi isteğimi de dayatırsam hasta buna bir şekilde zorla ikna olmuş oluyor ama mutlu da olmayabiliyor. Yani bunu karşılıklı konuşmak gerekiyor ve anlaşmak gerekiyor tedaviye başlamadan önce. Çünkü ben çok güzel bir iş yapabilirim ama hasta buna aslında baştan beri tereddütlüdür, istekli değildir ve onu mutlu etmez. Yani bunun bir anlamı yok. Ve hasta bir şey ister ama imkansızdır. Ben iyi sen istedin hadi yapayım diyebilirim. Çok saçma sapan bir sonuçla karşılaşabiliriz. O nedenle ortak karar vermek çok yerinde oluyor. Ben hatta ilk seanslarda özellikle hastanın düşünmesi için zaman bırakıyorum. Yani olması gerekeni anlatıyoruz. Ama genelde de hastalar özellikle Türkiye'de bu konuda çok şey değiller. Çok yani hekimle uzlaşı içindeler. Yani ona güveniyorlar. Evet. Hocam peki şunu diyeceğim. Şimdi bizler tabii hekimiz ama hani kafa karışıklığı açısından yani hastalarımızın ya da izleyicilerimizin bizi daha net anlaması için endikasyonu neye göre belirliyorsunuz? Yani kime lamina, kime zirkonyum, kime imex ya da kime bonding? Yani bu endikasyonu nasıl yapıyorsunuz? Yani bir hasta ben zirkonyum yapıyorum diyerek, zirkonyum yapmak istiyorum diyerek size başvurduğunda sizin için zirkonyum değil lamina ya da sizin için imex ya da sizin için bonding yapılmalı. Bunun kriterlerinden biraz bahseder misiniz? Aslında estetik bütün diş tedavilerinin altında ayrı bir psikolojik boyutu var. Birincil bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Endikasyonu koyarken. İkincisi yaşı, genel durumu ya da beklentileri onları belirliyoruz. Onun dışında teknik olarak yani hasta dişlerini kapattığında, ısırdığında dişlerin birbiriyle olan ilişkisi önemli. Yeni bir restorasyon yapacağım. Yapacağım restorasyonun kalınlığı ve orada planlarken nasıl bir şeye sahip olacağı, son halini görebilmem lazım. Ve bunun için yeterli materyale yer var mı? Onu belirlemem gerekiyor. Kalıcılığını planlamam gerekiyor. Mesela bir örnek, aşırı diş sıkması olan hasta var. Bruksizm hastası ve diş kronları yarıya kadar aşınmış. Ben bu hastaya lamina yapamam. Çünkü zaten çok büyük bir kuvvetle dişlerini sıkıyor. Laminalarda sadece ön yüzeylerde hafif de arka yüzeye hafif taşan malzemeler. Ve hastanın bunu kırma olasılığı çok yüksek. O zaman bruksizmi olan yani diş sıkması olan kişiye lamina olmaz diyebilir miyiz? Net. Boyutuna göre. Boyutunda. O da yine açılımı var yani. Tabii ki. Yani çekimli Onda böyle bir tabii şey. çözümler var hocam. Tabii. Yani işte maseter botoksu uyguluyorsunuz ya da işte bruksizmi geçici bir dönem sadece strese bağlı olabiliyor. Ve dişlerde çok büyük bir şeye harabiyeti bırakmıyor. O zaman tercih edebiliriz ama genelde dediğiniz doğru, biraz arka planda Onu da çok çözmek lazım. çok yapmak istemiyorum açıkçası. Ben kendim işte daha kesin şeydi ama her zaman açılımı var, doğru. Hele ki pandemiden sonra neredeyse ülkemizde birçok kişide de aynı diş sıkması psikolojikman oluştu diye biliyorum. Evet, ben de. uzun süredir görmediğim yakınlarımda ya da işte akrabalarımda bakıyorum, ilk gördüğüm şey şuralarda yumurta gibi gelişmiş maseter kasları. Hayır, ben gergin değilim diyorlar ama yani orada bir Hocam, şey var. diş diziliminde problemi olan kişilere yani ortodonti değil de bunu bir kaplamayla çözmek istiyorsanız neyi tercih ediyorsunuz? Ben her zaman ortodonti taraftarıyım. Sonra gerekirse estetik düzenlemeleri minimum seviyede tutabiliriz. Şimdi ortodonti olmadığı zaman çok yoğun çapraşıklıklarda dişten çok fazla madde kaldırmamız gerekiyor ve onun üzerine büyük
materyaller koymamız gerekiyor. Yani orada bayağı bir şey değiştirmemiz gerekiyor. Zirkonyum bu konuda biraz daha dayanıklılık anlamında bize rahatlık sağlıyor. Bunu tercih edebiliyoruz ama her zaman yani ortodontinin nimetlerinden de faydalanmak lazım. Ortodonti de uzun bir süreç. Yani insanlar da bir an önce yani istedikleri görüntüye ulaşmak istiyorlar. Evet, Yani sosyal burada hayatlarına zaman kavuşmak da çok istiyorlar önemli bir hemen. şey. Çünkü ortodonti dediğiniz minimum bir yıl herhalde değil mi? Evet. Yani çok basit şeylerde düzenlemeler yapılabiliyor. Bazen ikna edebiliyoruz. Hani o şey. Çünkü bu işi şöyle, bu restorasyonları yaptıktan sonra bunların kalıcılığı ve ağız bakımı da önemli. Yani çok çapraşıklıklarda, çok diş etine oturan restorasyonlar yaptığımız zaman bir süre sonra bunların yenilenmesi gerekebiliyor ya da diş eti problemleri oluşabiliyor. O nedenle daha çok yani ortodonti biraz bunlar için önem kazanıyor ama dediğiniz doğru. Yaptırmak istemeyen hastalar var. O zaman da başka Ya da ortodonti ile mesela hani kendi rengine kavuşamıyor ya da istediği boyuta ulaşamıyor. Ama kaplamalarla biraz daha estetik sonuçlar çok daha tatminkar, çok daha süper yani en azından. Değil mi? Orada yine kişinin talebi çok önemli. Yani burada çok doğal yaşamak isteyen birisi sadece ortodontiyle ikna olabilir. Doğal kalsın. Ama çok estetik isteyen birisi ki çok haklı da olabiliyorlar. Çünkü uzun süre çok koyu renklerle, dişlerle gezmiş oluyor ya da çok böyle sosyal hayatında çok sıkıntı yaşamış insanlar oluyor ve bunların neredeyse hani kişiliklerine kadar yansıyor ve sonuçta daha estetik sonuç kazandıklarında yine hani çok ciddi bir değişim oluyor. Kişinin şeyine göre değişiyor bence. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz Çok değerli teşekkür bilgiler ederiz için. hocam. Ben teşekkür ederim. Diş hekimi Zuhal Oygur bizlerleydi. Bize estetik diş hekimliği tedavilerinden bahsetti. Bir sonraki konuğumuzda devam edeceğiz.